4 ay hem de. Uzun yıllardır devam ettiriyor. Aha bakalım. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı inşa edecek. Ege Üniversitesi'nin Bornova kampüsündeki 290 Yol 96 ne zaman abisi? yakışır bir millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladı. Hadi arada Fikirtepe'de, hadi arada Fikirtepe. Kurtaracağız oradaki mağduriyeti, bitireceğiz de olsun bitsin. Vallahi burada iyi de top oynanır ha. İyi de top oynanır burada. Kum çok iyi ama ya. İnşaat sektörü bir ekonominin geçici canlılığına sebep olan... sanmasın diye telefonu asagide tutup video izliyormuş gibi Ne diyorsun lan? yapıyordum. Bu da ihtiyacın olan basit video. Kalıcı üretim mekanizmaları oluşturmayan bir şeydir. Bir de 21. yüzyıldayız arkadaşlar. İstanbul'un bir limiti var. Yani su kaynaklarıyla limiti var. Oksijen alma kapasitesiyle bir limiti var. İnsanları yaşatmaya çalıştığımız bir şehir İstanbul. Böyle bir limitleri olan bir kentte daha çok konut üretelim, daha çok konut üretelim bir şehir idealizmi oluşmaz yani. Marmara depreminden inanın bir hafta geçti geçmedi birdenbire küresel iş fırsatları ve Marmara depremi diye bir şeyle. Yani afeti fırsata çevirme karşımıza çıktı. O kadar böyle fırsatçılar ki mega projeler oldu mu sana deprem odaklı kentsel dönüşüm, mega dönüşüm. Şunu tutayı söylediler. İstanbul'u görücüye çıkarıyoruz. Sonra peş peşe geldi. Evet, operatör hazır mıyız? Bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret edemediği başarı... Oğlum İstanbul'un düzeni hakikaten bok gibi ya bu arada. Ben İstanbul'a ilk gittiğimde şeyi fark edince çok şaşırmıştım. Hani böyle bir yere gitmeye çalışıyorsun GPS'le. Bir dönüş kaçırdığın zaman boku yiyorsun mesela şehirde. Hani yol olarak. 45 dakika uzuyor böyle yolun falan. Yani düzen yok yani. Binalar falan da öyle çok can sıkıcı. ...bir dönüşümü milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bu kısır döngü içerisinde kent ucu olmayan bir kent haline geldi. Her yer beton bloklarla, şantiyelerle doldu. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan, gökdelenlerin, büyük yapıların, sanayi ve ticaret alanlarının sürekli büyüdüğü, arttığı, ucu olmayan bir kent haline geldi. En derin problem aslında şu an yaşamın alabora olması yani habire tam böyle bir hamur yapılıyor, fırına verilecek ve ekmek yiyeceğimizi düşünüyoruz. Evet, biri geliyor, dur diyor şunu ben bir daha bir yoğurayım. Sonra tamam hani bu tamamdır, bu ekmeği yiyeceğiz herhalde. Hani güzel bir ekmek çıkacak. Yine başlıyor bir hamur yoğurmaya ve hani bu yoğrulup duruyoruz. Üç beş firma kaynağı belli bir parayı alıp iş yaparak mutlu olabilir. Ama bir kere üreten bir mekanizma kurmuyorsunuz. Yani sürdürülebilir bir iş değil. Ama iktidarın devamı için hem yabancı sermaye çağırman lazım hem de yerli işbirlikçilerini beslemen lazım. Onun için alanlar araştırıldı. Yabancı sermaye için Galata Port, Haydarpaşa Port, Kazlıçeşme Port, bilmem ne port. Bitmedi. Haliç. Şimdi Haliç'te bugünlerde yeni bir ihaleye hazırlanıyoruz. Dava ettik bu yönetmeliğe konan kruz liman maddesine ve kazandık. Danıştay'dan kazandık. Mehmet Kutman çıktı arkadaşlar televizyonlara. Ben bunu kanuna koydururum dedi. Bakın bir iş insanı vallahi koydurdu. Yetti mi yetmedi bir de içerideki o zaman nereyi satarsınız? Tarihi bölgeleri. Ondan sonra hemen ardından Sulukule, Tarlabaşı. Yetmez. Yetmeyince ne oldu? Wow. Yeni projeler lazım.
Tarihi Yarımada'dan, Boğaz Köprüsü'nden, Kalamış'tan, Bağdat Caddesi'nden tüm yollar ona çıkıyor. Anadolu yakasında yeni bir İstanbul kuruluyor. Yeni Fikirtepe. İstanbul'un hakikaten çok değerli bir alanı orası. Kadıköy'e çok yakın. D100'e yakın. Ulaşım ilişkileri iyi kurulabilse, orada insan ölçülerinde daha önceki boyutlara yakın, ölçeklere yakın bir plan tasarlansa ve bunun finansmanı için uygun modeller bulunabilse, hem oradaki yaşayanların oturabilecekleri hem de kentsel anlamda yaşanabilir bir proje yaratmak mümkün olabilirdi. Ama bunun tamamen tersi uygulanmaya çalışıldı. Buranın başlangıcı yapılırken pilot bölge, Fikirtepe pilot Missouri bölge olarak Club. seçilmişti. Kentsel dönüşümün pilot bölgesi. Hani iş öyle bir noktaya geldi ki pilot bölge pilotsuz kaldı. Fikirtepe aslında gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilmişti. TOKİ bu kamu arazilerini aldı, kanun değiştirildi, şirketlerle ortaklık kurma hakkı verildi ve birdenbire kamu arazileri müteahhitler eliyle özelleştirildi. Kentsel dönüşümleri nasıl yapacaksınız? Siz orada yeri geliyor, 500 tane daire sahibi, hak sahibini bir araya getirip orada hepsini mutabık bırakıp bir proje yaptırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu çok zor bir süreç. O yüzden devletin bu tür acil kamulaştırma yasaları çıkartmasını ben garip görmüyorum. Yapılacak bu yenilemeyle, bu kentsel dönüşümle Fikirtepe'de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biri. Neden öyle acaba? Night City'ye dönüyoruz ya. Hakikaten şirketler ülkeyi bitiriyor. Öyle bu arada. Abi şey ya işte. Neyse. Farklı gösterdiler. Buyur lan. Başka şirkete devretmiş. Vida Park'a devretmişti. Vida Park'ta taşeronluğunu başka şirkete devretmiş. En son küçük yolda yapıyordu. E5'in otobanı, o Kadiras'ın orada var ya. Burayı söyledik. Sen alacağını alabildin mi? Alacağımız abi işte babamla beraber çalıştığımız işte iki maaşımız vardı. Babamla üst seneleri çalıştık. Tazminat falan vardı. Bir 5 milyar para ateşlediler. Ondan sonra Öyle bir aldatılma yaşandı ki, şimdi bu işi kurgulayanlar orada yaşayanları da aldattı. Öyle olunca insanlar bir evimin yerine 10 ev isterim dedi. 15 ev isterim dedi. Nasılsa müteahhit veriyor, ben 7 veririm diyen var. Büyük bir kesimin gözlerinde dolar işaretleri çıktı. 150 bin lira, 200 bin lira edecek ev için işte müteahhit geliyor. O en az 1-1,5 milyon eder senin burası gibi laflar edildi. Devlet yetkilileri konuşmalar yaptılar. Öyle. İşte çok büyük paralar edecek. Biz Türkiye'nin hiçbir yerine verilmemiş emsali imarı verdik buraya. Çok zengin olacak buradaki insanlar. Çok refah içinde yaşayacak falan deyince tabii insanlar biz çok zengin olduk havasına girdiler. Kanka doğrulsana bir şey diyeceğim. Parayı duyan. Normal bir evin var mesela senin, hani kaç katlı olduğu falan fark etmez. Adam sırf o arsayla ilgileniyor mesela, müteahhit. Geliyor abi evine, diyor ki ben buraya diyor şöyle şeyler yapacağım diyor. Sana da diyor şu kadar daire vereceğim diyor. Olur mu diyor. Oradaki adam da hani olur diyor yani. Daha çok şey kazanacağım diyor yani. Mesela 3 tane dairesi varken 4 olacak, 5 olacak diye. Veriyorlar mı peki? Yıkılıyor. Veriyorlar. Daha bizim yanımızdaki ev boş arsaydı mesela. Orayı da verdiler. 6 katlı ev yaptılar yanımıza. Bizim ev 4 katlı mesela. Yanımızda 6 katlı ev var. Onun yanında 2 katlı ev var falan böyle. Saçma sapan. Ortalığın amına koyuyorlar. Veriyorlar yani. Böyle mesela büyük bir yerse şey falan, rezidans falan dikiyorlar böyle. Alakasız kanka böyle. Mahalle arasında rezidanslar var burada şu an. O çok fazla biliyor musun? Ben sahibinden de gezerken fark ediyoruz. Evler şey diye satılanlar var böyle. Rezidans manzaralı ev falan diye yazıyorlar sahibinden de, biliyor musun? Aynen. Karşında rezidans falan var. Onlar çok cringe ya. Biz bu arada Sena yaptım, 10 evden 9 öyle olabilir. Rezidans manzaralı. Ya. Mesela işte 100 metrekareye yok 2 daireymiş. Onu duyan zaten bayıla bayıla imzasını verdi. Ya ben 3 nesildir inşaat yapan bir aile
verdiğim, ben de bu işle ekmeğimi kazandım. Ben bu işi iyi bilirim. Dolayısıyla bu işte garibana, gurebaya bir kuruş gelmez. Orada ev sahibi olanlar bu işi yapmaya soyunan müteahhit gruplarıyla baş başa bırakıldı. Hiçbir düzenleme yapılmadı, kural konulmadı. Kim daha fazla veriyor, kim daha fazla benim evime kat verecek hesabı içerisinde. Kredi yok, faiz yok, enfil yok, banka yok, formalite yok. Onur İnşaat'tan yepyeni bir proje. Kim lan? Bir tarafta çukurlar, bir tarafta gökdelen rezidanslar olan. Ve hiçbir şekilde kentle ulaşım ilişkisi kurulamamış. Bak, hem kendi içinde işte, bir ulaşım sistemi kurulamamış hem de kentle bağlantıları hiçbir şekilde yapılmamış, düşünülmemiş. Bir ucube bir proje çıktı ortaya. Tesadüf oldu. 2013 yılında Fikirtepe'nin tümünün yerleşmiş, o firmaların çizdiği projelerin yerleşmiş hali maketini görünce eyvah dedim. Bu ne ya? Bu ne dedim? Bu nasıl bu işe imza atılır bir inşaatçı olarak? Yani makette binaların arasından sokağı göremiyorsunuz. Yolu göremiyorsunuz. Olacak iş değil. 450-500 bin nüfuslu Kadıköy'ün 750 bin olması planlanıyor dönüşümden sonra. Ya bütün bu artıları koyduktan sonra ne? Biz 30 milyon mu olacağız yani? Kimse bunu bilmiyor. Toplumun %65'inin, 70'inin bu işten haberi yok. Bilmiyor ama inanmış. Türkiye nüfusunun %18,66'sı İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da diken üstünde. Beklenen depremin büyüklüğü uzmanlara göre 7'den fazla olacak. İstanbullu bu sabah saatlerce trafikte kaldı. İstanbullunun dertlerine bir de hava kirliliği eklendi. İstanbul'daki ev kiraları var. Asgari ücrete yaklaştı. Bir şeyi beceremedik. Bir şeyi engelleyemedik. Biz halkı bunu ya da bizden sonra gelenleri anlatamadık. Zaten sosyal güvence aracı yok. Sosyal güvencesiz bir toplumsun. Nedir sosyal güvencesi herkesin? Bir konut sahibi olmak. Bir de kiraya verecek bir konutun varsa budur. Toplumu da razı etmen lazım. Rıza mekanizması geliştirmen lazım. Rıza mekanizmasının en önemli ayağı medya. Hepsinin patronları ya enerji sektöründe ya inşaat sektöründe. Yol yapıyoruz, onu yapıyoruz. Akşama kadar dinliyor halk. İşte buyurun eserler. TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. TOKİ o kadar başarılı oldu ki TOKİ şu anda Avrupa'ya model ihraç ediyor çocuklar. Sadece buranın başında bela değil. Şu anda Almanya'da Kreuzberg'de biliyorsunuz orada %70'i sosyal konut ve kiralık konut. TOKİ'den öğrenmişler, finansallaştırıyorlar onlar. Öyle becerikli çıktılar ki kapitalizmin ağababalarına da akıl öğretiyor. Gölgesini satamadı. Bir daire alıp 8 katlı rezidans yapacağım demişti. Ağacı falan geçti. Akasya durağındaki adam biliyormuş işte. Kapitali baştan yazar. Geleceği görmüş. Yani bu artık ahlaksız bir şey. Kentsel dönüşüm. Yani kulağa da ne güzel geliyor değil mi? Fonetik. Kentsel dönüşüm adı biraz işin PR'ı. Aslında biz kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Biz yeni kentler yaratıyoruz. Abi uskumru koy. Şimdi kentsel dönüşüm dediğiniz şey insan odaklı bir şeydir, toplum odaklı bir şeydir. Ama biz bir ticaret modeli olarak aslında yeni kentler oluşturuyoruz. Yani dediklerinden vazgeçen ya da dediklerinden U dönüşü yapan çok insan yaşadık ama bu işin U dönüşünün affı olmaz. Siyasi bir fikirden bahsetmiyor. Tabiat, doğa, yok oluş, bitiş. Yani bir kentin alabora edilişi. Orada yaşanmaz. Bir kere. Orası sadece
o müteahhitlerin kârı için yapılmış. Gerçekten kentsel dönüşüm nasıl olmamalı diye üniversitelerde okutulması ve örnek gösterilmesi gereken bir proje açıkçası. İstanbul Fikirtepe bundan 10 sene önce kentsel dönüşümle gündeme gelmişti. Gecekondular yıkılacak, semtte yeni binalar yapılacaktı. Ancak dönüşüm yıllardır bir türlü... Yani tamamen çözümsüz bir hale getirdiler. Bölgede oturan birisi olarak eski halini çok iyi biliyorum. Şimdi ne oldu birdenbire? Korkunç bir yapı yoğunluğu. Şimdi bu yapı yoğunluğunda yaşanmaz aslında. Orada insanlar kandırıldı. 3-5 şirketi el değiştirdi. Rezil oldular. Milleti dolandırmışlar kısacası. Rahmetli babamızdan kalan emeğiyle aldığı 86 metre yerimiz var. Evimiz yıkıldı. Toprağımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden biz de ne yapıyoruz? Biz de Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışıyoruz. Hani Cumhurbaşkanı bir şey söylesin istiyorum. Bizim ülkemizde maalesef seçim zamanı insanlar hatırlıyorlar mağdurları. Mağduriyeti seçim zamanı hatırlıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geldiler. Bakanlık yetkilileri bize geldi. Oturduk konuştuk. Hatta şu an bakar mısın Mücahit Demirtaş gazetelere de çıktı. Hatta şu an bile Çevre İl Müdürlüğü'nün resmi sayfasında o haber duruyor. Önümüzdeki hafta kira ödemelerine başlıyoruz dedi. Ve biz bu inşaatlara bakanlık olarak biz üstleniyoruz, biz yapacağız, mağduriyetleri ortadan kaldıracağız dedi. Kaymakamlık kömür ve gıda yardımı teklif ediyor. Şimdi benim böyle bir talebim yok ki. Olmadı da zaten. Fikirtepe'de bu dediğinizi ben yapıyordum zaten. Gıda yardımında, kömür yardımında oradaki ihtiyaçlı komşularıma ben yapıyordum. Yani devletine de bırakmıyordum onları yani. Masum bir semtten bahsediyoruz. Hani masumiyet bu kadar mı perişan edilebilir? Sözüm ona çağdaş planlama unsurlarıyla yapılması düşünülen Fikirtepe facia gibi. Bugün Fikirtepe'nin sorununu biliyoruz. Fikirtepe'de yaşananları da biliyoruz. Burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyeti yaşayan Fikirtepe halkı var. Fikirtepe halkının yanında bu projelerden, maketten daire satın alan binlerce insan var. Onların evleri ipotekli. Evlerini alamıyorlar. Bunlar ipotekten satışa gidiyor. Bu insanların yanında bizler varız. Bizler kiralarımızı ödeyemiyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman sadece inşaata dayalı bir ekonomik dinamik sağlama şeyi ancak belirli grupları zengin etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bir yandan Batı standartlarında yaşayan küçük bir kesim var. Bir yandan da Afrika'nın en az gelişmiş ülkeleri standartında yaşayan çok düşük gelir grubunda geniş bir kesim var. Suicide time. Burası Misery suicide time. Ve abim burada yatardık. Küçükken. Baba. Anneciğim babam bir şey anlatıyor. Burası bizim oturma odamızdı. 20 yaşına kadar burada yaşadık. Burası ufak bahçemiz. Şurada bir masamız vardı. Şu camdan çay servisleri yapılırdı. Biz burada oturuyorduk babacığım, çay içiyorduk babaanneyle. Bak karşıda Bülent amcan, Burhan amcan orada. Gördün mü? Çocuk var. Çok üzülüyorum. Diyorum ki ne mutlu şunlara bak ne kadar güzel tertemiz yaşıyorlar diyorum. Biz de onların toprağın pisliğini çektik. Şu bizim mağduriyetimize bak şunların keyifli yaşantısına bak diyorum. İmreniyorum. Dönüp dolaşıp iş mimar mühendisten çıkıyor ekonomistlere geliyor. Yani olay ekonomiyle alakalı. Özünde insanı korumak hikaye. Yani barındığı yerde adam güvende olsun. Böyle baktığınız zaman Fikirtepe bence kötü bir proje değil. Bence yöntem yanlış. Düşündükçe daha da sinirleniyorum. Şu binalarda oturanlar var, akrabalarımın çoğu burada oturuyor. Konuşunca şeyi söylüyor. Onlar da çok şey kaybettiler çünkü hani kira ödemiyoruz diyorlar. Ama bir taraftan da diyorlar ki taşınacağız.
Çünkü aidatlar çok yüksek. Bir daire kirası aidat var burada. Ödeyemez. Evet, Öyle doğru. yavrum, ödeyemez. Bu biliniyordu zaten. Oralar hani o beğenmedikleri, suç örgütü dedikleri, suç şeyi dedikleri, çökerttikleri, hizmet yollamadıkları tarla başı falan var ya. Double scam ya. Oralardan daha tehlikeli. Kim bilir içeride neler dönüyor. Şöyle söyleyeyim, mesela bir aile bağları çok kuvvetliydi, arkadaşlık kuvvetliydi. Biz mesela doğru düz bir kapı kitleyi bile kitlemezdik. Doğru düz bir kitlemiz bile yoktu, yani millet birbirine güveniyordu. Ama şimdi hiçbir şey yok. 3 kapıyı birden tak 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 kilitler. Git camlara oku üfle ayetel kürsüleri. Orayı kitle, burayı kitle. Vallahi çok korkuyorum ben. Süreç başladığında insanlar bir panik havasıyla mahalleyi terk etmeye başladılar. Kentsel dönüşüm insanların şehir dışına sürgün edilme politikasıdır. Ben bunu çok net yaşayanlardan birisiyim. Kovulmuş hissediyorum şehirden, kovulmuş hissediyorum kendimi. Yani bir insanı kovarsın, sürgün edersin. Öyle böyle bir şey yaşadık işte. Sürgün gibi geldik yani buraya. Ya imzalayacaksınız ya pay satışından yerlerinizi satacağız dediler. İlk geldiğimiz nokta bu. Yani hangisine yanalım? Bekleseydik kamulaştırılsa mıydı? Hani 3 kuruşa 5 kuruşa kamulaştırma bedeli mi olsaydı? Yıkılacaktı bu evler, bir şekilde yıkılacaktı. Geldiğimiz noktada maalesef devlet sahip çıkmadı. Bakanlık sahip çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Yazık. Rezillik ya. Battık. Mali olarak battık. Maneviyatta da battık aslında. Ya göremeyecek insanlar. Bakın ben kendi adıma söyleyeyim. Ben 45 yaşındayım. Benim bile görebilen... Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Hem de ne karşı çıkıyor? Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Madness. Bugün sizlere çok özel bir alanda sesleniyoruz. Sazlıdere Barajı'ndayız. Yani aslında bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış, şehirleşme baskısını yoğun hisseden İstanbul'umuz için bir su deposu, tarım arazisi ve aynı zamanda bir nefes alma alanı. Ne kadar acı. Yani işsizliğin tavan olduğu bir ortamda, milletin gerçekten geleceğiyle ilgili büyük tereddüt yaşadığı bir ortamda bunun tartışılması bile siyasi ömrünün bittiği anlamı. Sonundaysak çıkalım artık ya. Tamam. Ben bir Red Bull alıp geliyorum, biraz ayılayım şöyle. Ben de bir kahve yapayım ya. Bakalım.